Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Güven, insan ilişkilerindeki en önemli yapı taşlarından biridir. Sağlıklı bir toplum inşa edebilmek için kendine güvenen, başkalarının da güven duyduğu insanların sayısının hatırı sayılır şekilde artması gerekir. Ancak bu şekilde huzur içinde yaşayacağımız, sağlıklı sosyal ilişkiler geliştirebileceğimiz bir ortam yaratırız. Şüphesiz böyle bir toplum olabilmenin sırrı, kendine güven duyan bireyler olabilmemizde yatar. Çünkü insanın kendine güveni, hayatta başarılı olabilmesi ve mutlu bir yaşam sürebilmesi için son derece önemlidir. Ancak bazı alışkanlıklar insanın özgüvenini zedeleyebilir ve bu da kişinin kendine olan inancını kaybetmesine neden olabilir. Güveninizi yok eden alışkanlıklar ilişkilerinizi zayıflatır, hayatınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu istenmeyen durum toplumda yaygınlaştığında ise hayat çekilmez bir hal alır. Bu nedenle kendinizde veya başkalarında bu alışkanlıkları fark ettiğinizde onları değiştirmeye çalışmalısınız. Bu videoda insanın kendine güvenini yok eden alışkanlıklardan ve yeniden inşa için neler yapılması gerektiğinden bahsediyoruz. Kendine yeterince zaman ayırmamak. Kendimize yeterince zaman ayırmak, zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlığımız için son derece önemlidir. Yeterince dinlenmeyen ve keyifli vakitleri es geçen kişiler özgüven eksikliği yaşayabilir. Sürekli olarak çalışmak veya meşguliyetlerden kafayı kaldıramamak zamanla yorulmanıza ve kendinizi stresli hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle düzenli olarak kendimize zaman ayırmalı ve dinlenmeye, kendimizle ilgilenmeye ve zevk aldığımız şeyleri yapmaya özen göstermeliyiz. Kendimize zaman ayırmak enerjimizi yeniler ve yaşam kalitemizi arttırır. Kendine özen göstermemek. Kendine özen göstermek kişinin kendine olan güvenini arttırır. Çünkü bunları yapmak kendisine değer verdiğini ve öz saygısı olduğunu gösterir. Böylece kişi kendisiyle barışık ve mutlu bir birey olur. Peki kendine özen göstermek nasıl olur? Sağlıklı bir yaşam tarzına sahipseniz, düzenli egzersiz yapıyorsanız, iyi besleniyorsanız, uyku düzeninize dikkat ediyorsanız, kişisel bakımınıza özen gösteriyorsanız, kendinizi geliştirmek için çabalıyorsanız, bu kendinize özen gösterdiğiniz anlamına gelir. Bu alışkanlıkları edinen bir kişinin kendine saygısı olur ve zihinsel anlamda da sağlıklı biri haline gelir. Kendini başkalarıyla karşılaştırmak. Her insanın kendine özgü güçlü yanları ve zayıf noktaları vardır. Kendinizi sürekli başkalarıyla karşılaştırmak özgüveninizi sarsabilir ve öz saygınızı olumsuz etkileyebilir. Kendinizi başkalarına göre değerlendirerek yetersizlik veya başarısızlık hissi yaşamak yerine kendinizi geçmiş performansınızla karşılaştırmalı, eksik olduğunu düşündüğünüz noktalarda kendinizi daha da geliştirmek için uğraşmalısınız. Güçlü ve zayıf yönlerinizi keşfetmeye odaklanıp zayıf olanları geliştirmelisiniz. Kendine yalan söylemek. Yalanlar üzerine bir hayat inşa edilmez. Başkalarına yalan söylemek ya da kendinize yalan söylemek hiç fark etmez. Başkalarına karşı sürekli yalan söyleyen biriyseniz, ilişkileriniz buna göre şekillenir ve etrafınızda kimseyi bulamaz, yalnız kalırsınız ya da etrafınız da sizin gibi tiplerle dolar. Bunun kadar tehlikeli bir şey de insanın kendine yalanlar söylemesidir. Bu özgüven eksikliğine sebep olmasının yanında özbenliğinize de zarar verir. İnsanın kendisine karşı dürüst olması ve hatalarını kabullenebilmesi gerekir. Ancak böyle yapınca gelişmenin yolunu açabilir. Yalan söylemek kısa vadeli bir çözüm gibi görünse de sonunda daha büyük sorunlara sebep olması kaçınılmazdır. Negatif düşüncelerle beslenmek. Kafanızda sürekli olarak negatif düşünceler dolanıyorsa bu bir süre sonra ruh halinizi de etkileyecektir. Oysa olumlu düşünen, pozitif yaklaşmaya çalışan kişiler hem özgüven ve öz saygı sahibi kişilerdir hem de kendilerini motive etmek konusunda daha avantajlıdırlar. Kendinizi pozitif düşüncelerle beslemenin yaşam kalitenize pozitif yansımaları olacaktır. Pozitif şeyler düşünmek için elbette pozitif hedefleriniz olmalı ve bu hedeflere odaklanmalı, gerçekleştirmek için çaba göstermelisiniz. Olumlu şeyleri sadece düşünmekle kalmayın, bunu dile getirmekten, başarılarınız ve yaptığınız iyi şeyler konusunda kendinizi tebrik etmekten, hatta ödüllendirmekten çekinmeyin. Başkalarının fikirlerine aşırı bağımlı olmak.
Sürekli olarak başkalarının ağzının içine bakıyor ve onların söyleyeceği şeylere aşırı bağımlılık gösteriyorsanız, bu sizin özgüveninizi sarsar ve karar verme becerinizi yok eder. Başkalarının fikirlerini dinlemek, onlardan gerektiğinde yararlanmak elbette güzel bir şey, fakat yeri geldiğinde kendi fikirlerinize ve kararlarınıza güvenmelisiniz. Hayatınızın yönünü belirlemek en nihayetinde sizin fikirleriniz ve kararlarınızla olacak bir şeydir. Böyle davranmak sizi özgür kılar ve yaşamınız üzerinde kontrol hissi yaratır. Kendine haksızlık yapmak. Kendinize karşı adil davranmayı da bilmelisiniz. İnsanın kendine haksızlık yapması, kendine olan sevgisini kaybedip nefret hisleri beslemesi de özgüvenini yaralayan bir şeydir. Beklentilerimiz, hatalarımız, başarısızlıklarımız ya da başkalarının yaptığı haksızlıklar dolayısıyla kendimize kızmak, suçlamak, eleştirmek bize bir şey kazandırmadığı gibi kendimizle olan ilişkimizi tahrip eder. Hatalarımızdan ders alma fırsatını kaçırmamıza sebep olur. Kendisiyle barışık olmayan kişilerin başkalarıyla olan ilişkileri de sorunlarla dolu olur. Bu duruma düşmemek için beklentilerimizi gerçekçi şekilde gözden geçirmek, hatalarımızdan gerekli dersleri çıkarmayı bilmek zorundayız. Kendini yetersiz hissetme. Kendinizi bazı konularda yetersiz hissetmek de özgüveninizi sarsabilir. Becerilerinize ve yeteneklerinize güvenmelisiniz. Yetersizlik hissi oldukça yaygın bir duygudur, ancak bu duygunun kendinize olan güveninizi sarsmasına izin vermemelisiniz. Kendinizi bir başkasıyla kıyaslamadan altından kalkabileceğiniz hedefler belirleyerek onları gerçekleştirme çabası içine girmelisiniz. Ulaşacağınız her hedef sizin için bir motivasyon kaynağı olacaktır. Yetersizlik hissi yaşadığınızda "ben bunu başarabilirim" gibi motive edici sözleri söylemekten de çekinmemelisiniz. Sürekli erteleme yapmak. Prokrastinasyon ya da ertelemecilik, bir görevi veya işi yapmayı planladığımız zaman diliminde yapmayıp erteleyerek sonraya bırakma eğilimidir. Bu davranış özellikle yapılması zor veya sıkıcı olan işlerle karşılaşıldığında yaygın olarak görülür. Ertelemenin birçok nedeni olabilir. Örneğin işe başlamakta zorlanma, işin süresinin çok uzun olması, işin yapılması gereken zamana kadar vakit olduğu düşüncesi, işin sonucunun başarısız olacağını düşünmek gibi. Böyle davranmak sizde stres, kaygı ve hatta depresyon gibi duygusal sorunlara neden olur. Ertelenen işlerin üst üste yığılması, hiçbirinin tamı tamına yapılamıyor olması, kaliteden ödün vermek, neticede iyi bir şeyler ortaya çıkmaması ve her geçen dakika karmaşıklığın daha da artması özgüveninizi yerle bir eder. Ertelemeci davranmak yerine planlı programlı bir şekilde yapılacak işleri küçük parçalar halinde ve bir zaman çizelgesi dahilinde iyi yöneterek yapmak, kendinize koyduğunuz hedeflerden şaşmadan sonuca gitmeye çalışmak kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Başarısızlıkları kabullenememek. Bir insan yaptığı her işte sürekli başarılı olacağını düşünerek yaşıyorsa muhtemelen ruh hastasıdır. Çünkü bir süre sonra kendisinin hatadan münezzeh bir varlık olduğu, yanlışlarının ve başarısızlıklarının da başkalarından kaynaklandığı vehmine kapılabilir. Oysa Ademoğluna hata yapma fırsatı verilmiştir ki bu hatalardan ders çıkararak gelişimini tamamlasın, insanlığa faydası dokunacak olgun bir insan ortaya çıksın. Başarılar gibi başarısızlıkların da hayatın bir parçası ve gerçeği olduğunu kabullenmek, onları yeni şeyler öğrenme fırsatı olarak görebilmek kişinin kendine güvenini artırır. Öz eleştiriden kaçarak asla hata yapmayacağını düşünmek, başarısızlığı kendine konduramamaksa güven eksikliğinin hem işareti hem de tetikleyicisidir. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.